David Bennett'in 1983'te yaşadığı ölümden dönme deneyimi, NDE, olağanüstü bir ruhsal yolculuğun başlangıcı oldu ve hayatını beklenmedik ve derin şekillerde dönüştürdü. Bir araştırma gemisinin baş mühendisi olarak yıllarca okyanusun derinliklerini keşfetmişti, ancak o kader gecesinde edineceği anlayışın derinliklerine hiçbir şey onu hazırlayamazdı. Fırtınalı gece 3 Mart 1983'te Bennett ve ekibi yeni bir denizaltıyı değerlendirdikleri sualtı keşif görevinden dönüyordu. Limana yaklaştıklarında şiddetli bir fırtına nedeniyle girişin imkansız olduğunu gördüler. Dalgalar 7,5 ile 9 metreye ulaşıyor, dev kırılmalar kıyıyı dövüyordu. LAX'a gitmesi gereken bir mürettebat üyesinin güvenli şekilde ulaşımını sağlamak için küçük bir Zodiac botunu fırtınalı sulara indirmeye karar verdiler. Tehlikeli olmasına rağmen Bennett ve ekibi bu tür koşullarda nasıl hareket edeceklerini iyi biliyorlardı. Ancak kaderin farklı bir planı vardı. Kıyıya ulaşmaya çalışırken liman şamandırasını kaybettiler ve hırçın deniz tarafından yön duyguları tamamen alt üst oldu. Kısa süre içinde kendilerini dev dalgaların kırıldığı bir bölgenin ortasında buldular. Devasa bir dalga Zodyak'ı havaya fırlattı, hemen ardından gelen başka bir dalga botu ikiye böldü. Bennett denize fırladı ve kendini doğanın acımasız gücüne teslim olmuş halde buldu. Bot, parçalandığı anda her şey kaosa dönüştü. Gökyüzünü yaran bir çatırtı duyuldu, ardından dalgaların kükremesi ve rüzgarın uğultusu etrafı sardı. Bennett'in vücudundan bir korku dalgası geçti. Rüzgar kulaklarında çığlık atıyor, deniz sanki her şeyi yutmaya hazır bir canavar gibi kudurmuştu. Aniden suya çarpınca bedenini bir şok dalgası kapladı. Soğuk, ezici ve baş döndürücüydü. Bir an önce botun içindeydi. Bir saniye sonra karanlıkta savruluyordu. Yönünü bulamaz hale gelmişti. Kontrolü sağlamak için çırpındı. Ancak fırtına hiç dinmeyen öfkesiyle üzerindeydi. Su her yeri sardı, şimdiye kadar karşılaştığı hiçbir şeye benzemeyen bir güçle onu dövüyordu. Rüzgar oluyordu, yağmur yüzünü bıçak gibi kesiyordu ve okyanusun ağırlığı onu tamamen yutuyordu. Nefesi kesildi, ciğerleri yanıyordu. Dehşet içinde suyun üstüne çıkmak için mücadele etti. Boğulma anı Bennett, deneyimli bir ticari dalgıç olmasına rağmen tehlikenin farkındaydı. Dev dalgaların arasında kontrolsüzce sürüklenirken yüzeye çıkmasını sağlayacak can yeleğine güveniyordu. Ancak oksijen eksikliği belirtileri yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Baş dönmesi, hafiflik hissi ve havaya karşı duyulan çaresiz bir açlık. Çok geçmeden dayanamayacağını anladı. Kaçınılmaz olan gerçekleşti. Tuzlu suyu ciğerlerine çekti ve boğuldu. Bilinçsizliğe sürüklenmeden bir saniye önce zamanın yavaşladığını hissetti. Derin bir sükunet her şeyin yerini aldı. Sanki zamanın dışına çıkmıştı. Panik tuhaf bir dinginliğe dönüştü ve onu varlığının ötesinde bir boşluk bekliyordu. Bu bir korku mu yoksa kabullenme miydi? Bilmiyordu. Bildiği tek şey hayatta kalma mücadelesinin artık bir anlamı olmadığıydı. Havada asılı kalmış gibi hissettiği o an, insan kavrayışının ötesinde büyük bir güce teslim olduğunu fark etti. Ne merhametli ne de acımasızdı. Sadece oradaydı. Karanlık bilincini tamamen sararken zihninden geçen son düşünce şuydu: artık yaşam ile onun ötesindeki şey arasında bir sınırdaydı. Boşluğa giriş, aniden kaos sona erdi. Denizin öfkesi yok oldu. Bennett kendini mutlak bir siyahlığın içinde buldu. Ama bu umutsuz bir boşluk değil, huzur dolu bir dinginlikti. Artık üşümüyordu, korkmuyordu. Karanlığın içinde sonsuz bir varlığın mevcudiyetini hissetti. Yalnız değildi. Uzakta küçük bir ışık noktası belirdi. Gittikçe yaklaşıyordu. O ilerledikçe veya ışık ona yaklaştıkça tarifsiz bir sevgi dalgası hissetti. Bu ışık yalnızca bir ışık değildi. Milyonlarca küçük ışık parçasından oluşuyordu. Hepsi uyum içinde hareket ediyordu. Sanki gökyüzündeki yıldızlar bir senfoni içinde dans ediyordu. Bennett ışığa yaklaştıkça deneyiminin derinliği daha da büyüdü. Her hücresinin tuhaf bir titreşimle dolduğunu hissetti. Sanki tüm varlığı tanımlanamayan bir frekansta yankılanıyordu. Işığın yaydığı sevgi koşulsuzdu, eziciydi ve her şeyi kapsıyordu.
Dünyadaki yaşamında böyle bir şey asla hissetmemişti. Bu sevgi kelimelerin, duyguların, hatta varoluşun bile ötesindeydi. Bu sadece bir ölüm deneyimi değil, aynı zamanda gerçek diye bir uyanıştı. Eve dönüş. Bu ışıklı sonsuzluğun içinden üç parlak varlık ayrıldı ve ona doğru yaklaştı. Onları dünya hayatından tanımıyordu, ancak içgüdüsel olarak biliyordu, onlar ailesiydi. Ama kan bağıyla bağlı olduğu bir aile değil, bir ruh ailesi. Onu sınırsız sevgi ve neşeyle karşılıyorlardı. Daha fazla varlık geldi, onu tarif edilemez bir kucaklamayla sardılar. Birlikte ışığın derinliklerine doğru ilerlediler ve zamanın ve gerçekliğin değiştiği küresel bir alana ulaştılar. Burada olağanüstü bir deneyim yaşadı. Hayat incelemesi. Ancak bu sadece basit bir hatırlama değildi. Her anı yalnızca kendi gözlerinden değil, hayatında etkileşimde bulunduğu herkesin gözlerinden de yeniden yaşadı. Her eylemi, her sözü, her duygusu dışarı doğru dalgalanarak diğer insanları etkiliyordu ve bunun sonuçlarını hiç hayal edemeyeceği şekillerde görüyordu. Uzun zaman önce unuttuğu anlar şimdi önünde kristal netliğinde oynuyordu. Bazıları neşe doluydu, bazıları ise acı vericiydi. Ancak hepsi bir anlam taşıyordu. Başkalarına karşı gösterdiği naziklik ya da ihmal, karmaşık bir neden sonuç ağında gözler önüne seriliyordu. Sonunda şunu anladı. Tüm yaşamlar düşündüğünden çok daha derin bir şekilde birbirine bağlıydı. Hayat incelemesinden dersler Bennett'e yalnızca geçmişi değil, geleceğinden de kesitler gösterildi. Önünde uzanan yolu gördü, ancak bu kesin çizgilerle belirlenmiş değildi. O an özgür iradenin varlığını kavradı. Bu, olası yollarla dolu bir koridor gibiydi. Sağa ya da sola dönebilirdi veya düz devam edebilirdi. Ancak her seçim, yolculuğunu şekillendiren sonuçlar doğuruyordu. Kader kavramı ile kişisel seçim arasındaki bağ, şimdiye kadar hiç olmadığı kadar netleşmişti. Tam o sırada birlik halindeki ışık, onun Tanrı olarak tanıdığı ezici bir varlık, konuştu. Derin ve yankılanan bir ses tüm varlığına doldu. Zamanın gelmedi, geri dönmelisin. Bennett buna direndi. Nasıl olurdu da buradan ayrılabilirdi? Burada hissettiği sevgi, daha önce deneyimlediği hiçbir şeye benzemiyordu. İlk kez gerçekten görülüyor, gerçekten anlaşılıyordu. Sanki tüm yaraları, pişmanlıkları ve içinde saklı kalan her özlemi bu sonsuz ışığın varlığı tarafından yatıştırılmıştı. Dünya hayatını düşündü, mücadeleleri, hayal kırıklıkları, kendini tamamen yalnız hissettiği anları. Şimdi bildiklerini bilerek nasıl geri dönebilirdi? Burası özgürlüktü. Burası gerçekti. Burası evdi. Ruhu buraya tutunuyordu. Burada kalmaya çaresizce susamıştı. İçten içe yakardı, burada kalmak için her zerresiyle yalvardı. Bu yer bir mekandan daha fazlasıydı. Burası evdi. Hayatı boyunca eksikliğini hissettiği tamamlanma hissi işte buydu. Burayı terk etme düşüncesi bile, mücadele ve belirsizlikle dolu bir dünyaya geri dönme ihtimali, ruhunda dalga acı hissettirdi. Burada kalmayı, bu koşulsuz sevginin kollarında kalmayı arzuladı. Hiçbir zaman daha önce böylesine derin bir sevgi ve aidiyet hissi tatmamıştı. Sanki içindeki her bir kırık parça sonunda birleşmişti. Hayatı boyunca hissettiği derin yalnızlık ve izolasyon, tüm o mücadeleler, belirsizlikler, bağlantı kurma özlemi, şimdi başka bir hayata ait uzak yankılar gibi görünüyordu. Burada, bu sonsuz sevginin içinde hiç olmadığı kadar bütün hissediyordu. Gitmemek için yalvardı. Ancak o ses hem nazik hem de kesin bir tonda bir kez daha tekrarladı. Geri dönmelisin. Bir amacın var. Bu amaç kelimesi içinde derin bir yankı uyandırdı. Onun tam anlamını kavrayamasa da bunun gerçek olduğunu hissetti ve isteksizce de olsa kabullendi. Hayata dönüş bir anda Bennett kendini fiziksel bedeninin dışında buldu. Fırtına tarafından dövülen denizin üstünde süzülüyordu. Cansız bedenini enkazın arasında gördü. Sağ kolu zodyaktan kopan bir iple sarılmıştı. Ruh ailesi onun arkasında durarak dalgalara kapılmış bedenine bakıyordu. Sonra bir başka dalga grubu geldi, bedenini yüzeye kaldırdı. Tam o anda ruhu hafifçe öne doğru itildi ve tekrar bedenine girdi.
Bennett ani bir nefes aldı. Tuzlu suyu dışarı püskürttü ve yeniden hayatta olmanın getirdiği ilk nefesi aldı. Geri dönüş kolay olmadı. Fiziksel yaralanmalar çekti, büyük zorluklarla mücadele etti. Ancak bir şey değişmişti. Her şey farklı görünüyordu. Dünyaya bakışı dönüşmüştü. Artık auraları görebiliyordu. İnsanların etrafını saran yaşam enerjisini. Daha büyük bir şeyle bağlantılı hissediyordu. Ve her şeyden önemlisi, hayat incelemesinin ona kazandırdığı dersleri taşıyordu. Kabul, hoşgörü ve hakikat. Yeni bir yol, yıllarca Bennett, yaşadığı deneyimi kendine sakladı. İnançsızlıkla karşılaşmaktan korkuyordu. Ancak zaman geçtikçe dönüşümünü artık inkar edemedi. İkinci bir ruhsal uyanış, ölümden dönme deneyimini NDE pekiştirdi ve yolculuğunu paylaşma kararlılığını güçlendirdi. Amacını fark etti. İnsanlara yaşamın yalnızca gördüklerimizden ibaret olmadığını, seçimlerimizin önemli olduğunu ve sevginin bizi birbirimize bağlayan en güçlü kuvvet olduğunu anlatmak. Sonra 2000 yılında başka bir zorlukla karşılaştı. Dördüncü evre akciğer ve kemik kanseri teşhisi konuldu. Hastalık yayıldıkça omurgası çökmeye başladı. Ancak bu anı hayat incelemesi sırasında daha önce görmüştü. Bu önsezi ona sarsılmaz bir güven verdi. Korkuya veya umutsuzluğa yenik düşmek yerine hastalığını sessiz bir kesinlikle karşıladı. Onu aşacağını biliyordu. İçgüdülerine uydu, perdenin ötesinde kazandığı bilgelik ona rehberlik etti ve şifa yolculuğunu bir amaç ve sükunet duygusuyla yürüdü. Hayatta kalacağını biliyordu. Ruhsal rehberliğine güvenerek tedaviye yöneldi ve tüm beklentilere meydan okudu. 6 ay içinde kanseri yendi. Artık emekli ve engelli olmasına rağmen Bennett hayatı tam anlamıyla kucaklamaya devam ediyor, amacını yaşayarak sürdürüyor ve hikayesini paylaşıyor. Konferanslarda konuşmalar yaptı, röportajlar verdi ve deneyimlerini geniş çapta yazdı, ölüm ötesi yaşam hakkında anlayış arayanlara ulaştı. Topluluk etkinlikleri, ruhsal tartışmalar ve benzer deneyimleri yaşayanlara rehberlik ederek yolculuğunun ilham ve rehberlik kaynağı olmasını sağlıyor. Hikayesiyle karşılaşan birçok insan bu deneyimi hayatlarını değiştiren bir dönüm noktası olarak tanımlıyor. Ona kulak verenler teselli buluyor, iyileşiyor ve yenilenmiş bir amaç duygusu kazanıyor. Sözleri başkalarını kendi ruhsal uyanışlarını benimsemeye ve varoluşu birbirine bağlayan görünmez bağlara güvenmeye teşvik etti. O, insan ruhunun dayanıklılığının, ilahi sevginin gücünün ve ölüm perdesinin ötesinde uzanan sınırsız olasılıkların canlı bir kanıtıdır. Mesajı çok açık. Biz yalnız değiliz. Hepimiz birbirimize bağlıyız. Ve sevgi en büyük gerçektir. Ancak bu gerçekler sadece anlaşılmak için değil, yaşanmak içindir. Birbirimize olan bağlılığımızı kabul edersek, hayatlarımızı nasıl farklı yaşarız? Sevgi, varoluşun temeli ise, onu günlük yaşantımızda nasıl somutlaştırabiliriz? Bennett'in deneyimi yalnızca duyulması gereken bir hikaye değil, yaşanması gereken bir derstir. Hepimizi şefkati kucaklamaya, daha derin bir anlam arayışına çıkmaya ve kendi içimizdeki ilahi kıvılcımı beslemeye davet eden bir çağrıdır. Merhaba. Bu videoda belki de daha önce duymadığın ilginç detaylar var. Eğer videoyu izlerken keyif aldıysan beğen tuşuna basmayı unutma. Yorumlarında düşüncelerini paylaşırsan çok sevinirim. Ve elbette daha fazlası için kanalıma abone olmayı ihmal etme. Bu nedenle YouTube üyelik programımızı tanıtıyoruz. Bir fincan kahveden daha düşük bir ücret karşılığında YouTube'da yayınlanmamış özel ve reklamsız bölümlere erişebilirsiniz. Konuklarla canlı soru cevap etkinliklerine katılabilir, bizimle ve diğer ÖYD deneyimleyenlerle doğrudan etkileşimde bulunabilir, canlı etkinliklere katılabilir ve en önemlisi kanalımızın bu önemli deneyimleri dünya çapında ortaya çıkarmaya yönelik sürekli çabalarını desteklemiş olursunuz. Hadi bu yolculuğa birlikte devam edelim.